Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu anda piyasayı ve dolar kurunu düşündüğümde en ucuz alınabilecek en iyi tabletleri birlikte inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir tablet bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Şu anda 2025 yılı için hem uygun fiyatlı hem güncel hem de uzun ömürlü bir tablet istiyorsak burada dikkat etmemiz gereken 3 nokta var. İlki RAM, ikinci işlemci, üçüncü de ekran kalitesi. İşlemci minimum Snapdragon 680, MediaTek tarafında Helio G99, Exynos tarafında da minimum Exynos 1280 olmalı. Eğer bu işlemcilerin altında bir tablet alırsanız ömrü en fazla 6 ay 1 yıl gidecek tabletler. Bu noktada minimum bütçeyle bana bir kasma donma yaşatmasın ve aldığımda en az 2-3 yıl kullanayım diyorsan bütçende 10.000'in altındaysa bu listenin dışına çıkma. Bu tabletlerin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var ve tablet incelemelerinin devamı da tamamen size bağlı. Sizce her bütçe için en iyi tabletler videosu da gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Tarafsız incelemelerin devamı için destekleriniz çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz tabletimize başlayalım. Burada Huawei MatePad SE modelini görüyoruz. 10.4 inç Full HD Plus ve IPS bir panelle gelirken ekrana baktığım zaman renkler, kontrast oranı ve deneyim açısından da fiyatına oranla oldukça kaliteli bir ekran diyebilirim. Snapdragon 680 gibi iyi bir işlemciyle gelirken 4 GB RAM ve 64 GB depolamanın olduğunu da söyleyeyim. Burada 3 GB RAM'li modelini kesinlikle önermiyorum. Yorumlarda zaten linki olacak. 4 GB RAM'li MatePad SE fiyatına oranla en ucuz, en mantıklı tabletlerden biri. Arka tarafta 5 megapiksellik bir kamerayı görürken ön tarafta da 2 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Tabii ki uygun fiyatlı bir tabletten kamera olarak çok bir şey bekleyemeyiz. 7.85 mm kalınlık, 440 gramlık ağırlığıyla da tek elle rahatlıkla kullanılabilen ve elimizi çok fazla yormayan bir cihaz. 5100 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Bu tabletin bence en büyük eksisi batarya performansı. Gün içinde çok fazla oyun oynuyorsanız veya tablet elinizden düşmüyorsa en fazla 5-6 saat ekran süresi verebiliyor. Yani yoğun kullanımlarda gün içinde tekrar şarja takmamız gerekecek. Eğer tabletten çok bir beklentim yok, YouTube'da takılmak, video, dizi, film izlemek, ödev yapmak, araştırma için alınabilecek en ucuz tabletlerden biri. MatePad SE gayet mantıklı. İkinci sırada en ucuz alınabilecek en uzun ömürlü tablet yani Tab A9 Plus'ı görüyoruz. Ekran tarafında 11 inç Full HD Plus TFT bir panelle gelirken 90 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Ekran kalitesi çok yukarılarda değil ama çözünürlük ve akıcılığı düşündüğümde vermiş olduğu deneyim özellikle de fiyatına oranla kesinlikle yeterli. Donanım tarafında Snapdragon 695'i görürken performans anlamında 732G'ye denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM, 64 GB depolamayla da beraber geliyor ve 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlardaki performansı da fiyatının çok üstünde diyebilirim. Snapdragon 695 hem fazla ısınmayan hem de verimli bir işlemci. Bu noktada batarya olarak da 7040 mAh'lik bataryasıyla Tab A9 Plus oyun içinde alacaksanız genel kullanım içinde tam olarak bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Hatta tablette gün içinde 2-3 saat uğraşıyorsanız da bu batarya 3 güne kadar da götürebiliyor. Batarya olarak da performans anlamında da üzecek bir tablet değil. Yazılım tarafında da Android 13 ile beraber geliyor. Klavye ve mouse desteğinin de olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta 8, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kameramız var. Dolby Atmos destekli dörtlü bir hoparlör sistemini bu tablette görebiliyoruz. Üçüncü sırada benim için ekran kalitesi ve batarya performansı birinci öncelik. Tableti daha çok ders çalışmak, içerik tüketmek, video, dizi, film izlemek için kullanacaksam bu noktada HonorPad X9'u görüyoruz. 11.5 inç IPS Full HD Plus bir ekranla gelirken 120 Hz tazeleme hızını 5000 TL bandında bir tablette görebilmek önemli bir artı. Ekranı kullanırken gayet akıcı hissettiriyor. Yonga seti kısmında da Snapdragon 685'i görüyoruz. Oyunlarda düşük orta grafik arasında 30-40 FPS bandında bir deneyim veriyor. HonorPad X9 çok ısınmıyor ancak performans olarak da çok yukarılarda değil ama fiyatını orana düşündüğümde hem ekran hem de performans anlamında kesinlikle yeterli. 6 hoparlörle gelmesi de ses deneyimini, ses kalitesini arttıran detaylardan biri. Kameralarda online dersler, toplantılarda iş görecek düzeyde. Dördüncü sırada ben öğrenciyim. Özellikle tablette birinci odam ders çalışmak, not tutmak, kalemli bir tablet istiyorum. Aynı zamanda uzun ömürlü olsun ve bataryası en az 2 gün
gitsin diyorsan kanalda da detaylı incelemesi olan Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonunu görüyoruz. Tasarımsal açıdan ilk izlenim olarak oldukça premium bir yapıyla karşılaşıyoruz. Tabletin üst ve alt kısmında aynı hizada olan stereo hoparlörleri görebiliyoruz. Ve ekran kısmında 10.4 inç Full HD Plus 224 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken TFT bir paneli burada görüyoruz. Renklerdeki doğruluk, doygunluk ve canlılık tarafında fiyatına oranla da yeterli bir ekran. Exynos 1280'i görüyoruz ve 4 GB RAM, 128 GB depolamada. Oyunlarda da PUBG'de hangi ayarı alırsak alalım, HD grafiklerde de akıcıda da 30 FPS bandında bir deneyim veriyor. Gündelik kullanıma geldiğimizde uygulamalarda, menü geçişlerinde ve birden fazla uygulamayı aynı anda açtığımız zaman da donma, kasma problemleri yaşamıyoruz. Tabi bu noktada senkronizasyon en önemli detay. Tab S6 Lite'la gayet sorunsuz ve sanki kağıda yazıyormuş gibi gecikmesiz bir deneyim alıyoruz. Kamera kısmında da arka tarafta 8 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Ön tarafta da 5 megapiksellik bir kamerayı görüyoruz. Bu kameralar daha çok toplantılar veya online dersler için kullanılabilecek düzeyde ve önemli artılardan biri de Samsung DeX desteği artık Tab S6 Lite'da da var. 5. ve son sırada özellikle fiyatı son zamanlarda sağlam bir şekilde düşen, şu anda 10.000 TL altı cihazlar içinde baktığımda bu fiyat bandının en iyisi MatePad 11.5 önümüze çıkıyor. Klavyeli kılıfıyla beraber geliyor. Klavye aynı zamanda bir kılıf görevi de gördüğünden aldıktan sonra herhangi bir aksesuar masrafımız olmayacak. Ancak bildiğiniz gibi Huawei cihazlarda Google ambargosu var. Fakat Gbox'la beraber bütün Google uygulamalarını bu tablette kullanabiliyoruz. Yani bu tablette Google desteği yok gibi düşünmeyin. Hepsi sorunsuz kullanılıyor. 11.5 inç 2K çözünürlüğün yanında %100 sRGB ve 120 Hz tazeleme ile birlikte geliyor. Performans anlamında MatePad 11.5 fiyatına oranla çok iyi seviyede. Snapdragon 7 Gen bir işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 8 GB RAM, 128 GB depolama ile de fiyat performans yönünde sağlam bir tablet diyebilirim. Açıkçası bu tarz uygun fiyatlı tabletlerde kamera yönünde çok bir beklentiniz olmasın. Ama 4K 30 FPS video kaydı ve fotoğraf kalitesiyle de kötü bir deneyim sunmuyor. Ve sadece performans ve ekran olarak değil, arayüz olarak da kullanım kolaylığı yönünde de bir bilgisayar gibi kullanabiliyoruz. Dostlar, şimdi en önemli kısım, son bir değerlendirme yaparsam hangi tablet bana göre derseniz, eğer bir tablete çok fazla bir bütçe ayırmak istemiyorum, yani maksimum 5000 TL ve ekran kalitesi benim için birinci öncelik. Tableti daha çok içerik tüketmek, video, dizi film izlemek için kullanacağım. En ucuza, en mantıklı tablet hangisi derseniz bu noktada kesinlikle MatePad SE. Fakat ben aynı zamanda oyunda oynarım, daha büyük bir ekran ve sağlam bir işlemci istiyorum diyorsan Tab A9 Plus bu noktada en iyisi. Özellikle oyun için kullanacağım veya tableti aldığımda 4-5 yıl götürsün diyorsan mutlaka 8 GB RAM'li modeli alın. Bütçem yine 6000-7000 civarında. Bu fiyatlarda alabileceğim en iyi ekran, en iyi batarya ve en iyi hoparlör sistemini istiyorsam HonorPad X9 bu noktada en iyisi. Eğer kalemli bir tablet istiyorum, öğrenciyim, ders çalışmak, not tutmak için hissiyatı da güzel olsun ve uzun ömürlü bir tablet istiyorsam bu noktada Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonu en mantıklı seçenek. Bütçem 8 ile 10.000 bandında. Bu fiyatlarda alabileceğim en güçlü işlemci ve 120 Hz ekran istiyorsam MatePad 11.5 bu fiyat bandının en iyisi. Özellikle 10.000 TL altı bütçe ile bilgisayara en yakın hissiyatı veren, performans olarak da bu bütçelerde sizi en uzun götürecek tablet diyebilirim. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda bu piyasada en ucuz alınabilecek en iyi tabletleri inceledik. Eğer bütçeniz 10.000 TL'nin altındaysa bence başka bir tablete de bakmayın. Çünkü hem fiyatı, hem performansı, hem de deneyimiyle bu 3 noktada en sağlam tabletler bunlardı. Tablet alırken nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Bu tabletlerin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ve son olarak bu serinin her bütçeyi kapsayacak halde gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.